Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir çantayla geldim. Çok beğendiğiniz, çok sevdiğiniz çantam vardı. Videosunu istediniz. Ben de yine klasikleşmiş renklerimle bu çantayı yaptım ve çok güzel de püf noktaları paylaştım bu çantanın içinde sizlerle. Görüyorsunuz, böyle dümdüz giden örnekler yapmak kolay olmuyor. Çok örgüyle haşır neşir olanlar bilir. Bunların da tüm detaylarını verdim. Yine her zamanki gibi dikdörtgen taban çalıştık. Herhangi hiçbir şey koymadım. Tabanda bir şey yok. Görüyorsunuz yine püsküllerimiz, büzgümüz, her aşaması tek tek bu videoda var. Yani sap yapımından, ağız kısmının her detayından tutun da büzgüsü, sıkıştırması, her şey bu videonun içinde mevcut. Gerçekten son derece güzel bir form oldu. Büyüklüğü, ebatı, her şeyi yerinde diyebilirim bu çantanın. Dilerseniz hemen size ölçüsünü de vermek istiyorum bu çantanın. Çünkü bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Boyumuz her zamanki gibi standart yapıyorum biliyorsunuz bu çantalarda. Bakın şu sıkı bir büzgü aparatı, her zaman yaptığımız gibi. Bu sefer henüz astarlamadım. Videoyu size bir an önce ulaştırmak için. Biliyorsunuz bu çantaları mutlaka astarlıyorum. Şöyle açtığımız zaman ne kadar bir ene sahip hemen ölçelim. Evet, 41 santimlik bir enimiz var. Burada şu çok önemli bir nokta. İplerinizi mutlaka ve mutlaka birazcık fazla almaya gayret edin. Çünkü neden diyorum? Her ipin yıkaması farklıdır, renk tonu farklıdır. Daha sonra devamını almak istediğinizde aynı tonu yakalayamayabilirsiniz. Bu önemli. O yüzden böyle tam tamına bir ölçüde almaya kalkarsanız bu kağıt iplerin kalınlıkları farklı olduğu için ister istemez metrajları da farklı oluyor. Ve benim çıkarttığım mesela gramajla siz aynı ölçüleri çıkaramayabiliyorsunuz. O yüzden birazcık fazla almanızda fayda var. Zaten o ipleri daha sonra değerlendirebilirsiniz yine. Şöyle hemen örnek kısmını biliyorsunuz 24 santim olarak çalışmıştım. Ağız kısmını da 6 santim çalıştığım için görüyorsunuz. Tam 30 santim boyumuz var. Torba çantaya en güzel yakışan en boy bu arkadaşlar. Son derece güzel bir form elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Burada büzgümüzü nasıl taktığımızı da göstereceğim o aşamaya geldiğinde. Bakın tek aşamada büzdüğünüzde çanta hemen formunu kazanıyor. Hep diyorum doğru pile, doğru pileyi vermek çok önemli. Evet, hiç zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Son olarak hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Unutmayın, Instagram hesabım yine Aryalara Tasarım ismiyle. Oradan da beni takip ederseniz çok daha fazla içeriğime ulaşabilirsiniz diyorum. Aynı zamanda takıldığınız noktaları Instagram'dan bana görselleriyle birlikte atarsanız çok daha rahat bir şekilde yardımcı olabilirim dedikten sonra hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi öncelikle açıklamalar bölümüne eklediğim taban videomla tabanınızı çalışabilirsiniz. Yalnız o videoda 12 sıra vardı. Yani toplam 148 ilmekle bitiyordu. Bu tabanda bir sıra fazla ördüm. Ben yani toplamda 156 ilmekle bitmiş oldu tabanımız. Şimdi tabanımızın hemen ölçüsünü de vereyim. Ölçüsü ne kadar olacak? 29 santim. Bakın görüyorsunuz. 29 santime 14,5. Evet, 14,5 santim de tabanımızın genişliği var. Biliyorsunuz torba çantalarda pile yaptığımız için özellikle şu buranın birazcık enli olması gerekiyor. O güzel formu kazandırabilmemiz açısından.
İpim her zamanki gibi çili halinde satılan kağıt iplerden, yani çok aşırı kalın olmamakla birlikte orta kalınlıkta diyebiliriz. İnce bir ip değil, onu da söylemiş olayım. Tığımda 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum bu çantayı örerken. Şimdi sizle beraber bakın nerede nasıl son detayını da göstermek açısından burada bıraktım. En son köşelerde biliyorsunuz üçlü batıyorduk. Yani her köşede böylece 2 arttırma yapmış oluyoruz. En son üçlü batacağım yere 3 batmadım, 2 battım. Şimdi bunun sebebini göstereceğim size. Neden böyle yaptım? İpimi artık burada kesiyorum. Biliyorsunuz ben her zaman için çantaları yan ortadan örmeye başlarım. O açıdan burada ipimi sonlandırıyorum. Şimdi bunu çekiyorum. Bitirişi her zaman neyle yapıyoruz? İğneyle. Düzgün bir kapanış sağlamak için iğnemizle aslında bir ilmek görüntüsü oluşturacağız. Şimdi hemen yanındakine, bakın yanındaki ilmeğe giriyorum şu şekilde. Sonrasında ipin çıktığı yerden tekrardan aşağı iniyorum. Görüyorsunuz, buraya ne yapmış olduk? Bir ilmek oluşturmuş olduk. Yani yine bu köşeyi de üçlü hale getirmiş olduk bu sayede. Eğer ben buraya 3 yapıp bir de bunu yapsaydım, bu sefer burası dörtlü olmuş olacaktı. Bunun önüne geçmek için en son arttırma yapacağım yere 2 tane yaptım ve ilmeğimi bu şekilde burada bitirirken bir ilmek daha çıkarttım. Yine bu köşeyi de üçlemiş oldum bu sayede. Hemen ne yapacağım? Bunu aşağıdan ilmeklerimin arasından, sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Şöyle bir adım geriye götürüyorum ipi öncelikle, bakın şöyle. Bu sıkışmasını sağlıyor. Sonra şöyle yataydan sık iğnelerin arasından bu şekilde ipimi geçireceğim. Bu şekilde ipimi buraya gizlemiş oldum. Evet, tabanımızı bitirdik. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben normalde şu son sırayı sonradan tamamladım, yani sonradan ördüm. Onun öncesindeki kısmı ütülemiştim. O yüzden sadece son sırayı yaptığım için bir daha ütülemedim şu anda. Ona gerek duymadım ama taban ütüledim. Mutlaka ne yapıyoruz? Çantaya başlamadan önce tabanımızı bitirdikten sonra şöyle çeviriyoruz arkasını, tersinden güzelce buharlı ütüyle ütülüyoruz. Tabanımızın böyle dümdüz olmasını sağlıyoruz. Sonrasında artık üstünü örmeye başlayacağız. Şimdi örneğimiz çok kolay, çok zevkli, güzel üreyen bir örnek. Yaparken de zevk alacağınız cinsten. Burada önemli detaylar vereceğim. Önemli püf noktaları vereceğim sizler için. Şimdi tam ortayı buluyorum. Bakın şuraya geldik. Tam orta. Şöyle arka lobdan örmeye başlayabilirsiniz. Şu şekilde arka lobdan giriyorum. Dilerseniz bunu çift de alabilirsiniz ama ben şöyle bir taban hattı oluşsun istediğim için arka lobdan alıyorum. Arka lobdan alırken şu arkasındaki diğer ilmeğe de alıyorum. Bakın yani şöyle çift olarak alıyorum bu çantada. Şimdi ipimi geçiriyorum. Bir tane sıkıştırdım. Bu benim birinci zincirim yerine geçti. Hemen üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. 2 oldu. Bu benim birinci trabzanım yerine geçmiş oldu. İpimi doladım. Hemen yanındaki, bakın sık iğnenin içine giriyorum. Yine arkadaki ikisini birden aldım. Görüyorsunuz. Çektim. Bunu birazcık bakın uzatıyorum. Her zaman tığımdaki sıkı, sonrasında çektiğim ilmeği uzatıyorum. İkisini bir çıkarttım. Tığımda 2 tane var. Bunu da aldım. Bu benim ikili trabzanım olmuş oldu. Tekrar ipimi doladım. Arka, bakın yine ön kısmını bırakıyorum. Arkadaki ikisine birden giriyorum şu şekilde. Girdim. İpimi çıkarttım. Şöyle biraz uzattım. İkisini bir çıkarttım.
Yine ikisini bir çıkarttım. Bu şekilde 3 tane yapmış olduk. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Taban 7'nin katları şeklinde olmak durumunda. Şimdi ben her köşede birer tane daha arttırma yapacağım. Toplamda 156 idi, 160'a çıkartacağım. En son birleşim yerinde de bir tane arttırma yaparaktan toplamı 161'e getireceğim. Bu çantada 7'nin katları olması gerekiyor çünkü. Şimdi ipimi doladım. Bakın bir tane doladım. Fıstık yapmaya başlıyorum. Bir tane atladım, yanındakinin yine arka lobundan giriyorum. Şu arka lobunu aldım. Bakın altındaki diğerini de, şunu da alıyorum. İpimi de içinden yürütmeye devam ediyorum. Uzattım. İpimi bir daha doladım. İkinciyi yapıyorum. Uzattım. İpimi bir daha doladım. Üçüncüyü yapıyorum. Uzattım. Şimdi şu görmüş oldukların içinin tamamından geçirdim. Tığımda 2 tane kaldı. Sonra ikisini de topladım. Böylece fıstığımı yapmış oldum. Ben buna üçlü fıstık diyorum. Yani 3 kez çıkarttığımız için bakın şu uzunlar 3 tane. O yüzden üçlü fıstık diyorum. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındakine geldim. Uzattım. Bir daha doladım. Bakın arkasını almamışım. Şu arkadakini unuttuk. Evet, şimdi onu da aldım. Uzattım, doladım. Uzattım. Bir daha doladım. Şimdi üçüncü kez giriyorum. Girdim. Artık görüyorsunuz. Hepsini bir çektim. Tığımda 2 tane var. Bu sayede ilk örneğimizi kurmuş olduk. Yine şimdi trabzana geçiyorum. İpimi doladım. Bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Yanındaki ilmeğe giriyorum. Şöyle birinci trabzanımı yaptım. Hemen yanına ikinciyi yaptım. Hemen yanına üçüncüyü yapıyorum. Şimdi tekrardan ne yapacağım? Fıstığımı kuracağım. İpimi doladım. Bir tane atladım yanındakine. Uzattım. Bir daha doladım. Bir daha uzattım. Bir daha doladım. Girdim. Bir daha uzattım. Şimdi ne oldu? Artık 3 tane uzatmış oldum. Çıkarttım. İkisini bir topladım. Tekrar araya 2 zincir. Bakın şurada bıraktığımız aslında şu fıstıkların yanında boş bıraktığımız şu 2 taneyi burada 2 zincir çekerek ne yapmış oluyoruz? Göz sayısını dengelemiş oluyoruz. Hemen yanına geldim. Yanındaki ilmeğin içine başlıyorum. Pardon, fıstığımız. Uzattım. Bir daha doladım. Girdim, uzattım. Bir daha doladım. Girdim, uzattım. Evet, ikisini de topladım. Buraya da fıstığımızı koymuş olduk. Şimdi ne demiştim? Her köşede birer tane arttırma yapacağız demiştim. Bunu şu şekilde sağlayacağım. Biliyorsunuz burada bir boşluk bırakmam gerekiyordu ama bırakmayacağım. Böylece ne olacak? Arttırma yapmış olacağım. Hem şu köşede bir ayrılma olmayacak. Böylece yanındakinden devam ediyorum. Bakın. Bunda tek var. Çünkü bu attığım ilmek. Birleştirirken yaptığım iğneyle yaptığım ilmek. O yüzden onda bir tane var. Evet, bakın ikisini birden aldım gene. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Böylece köşede hem bir arttırma yaptık, rahatlatma yapmış olduk, hem de şu boşluğu bırakmayarak arttırmayı sağlamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar fıstıktayım. İpimi doladım. Bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Son kez gösteriyorum artık. Uzattım. Tığımı doladım. Uzattım. Tığımı doladım. Bir daha uzattım. Üçlü fıstığımı yaptım. Üçünü birden bu şekilde topladım. Araya yine
2 zincir çektim. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Dibindekinden artık şurada ilk yaptığımız neyse onu yaparak devam edeceğiz. Bakın 3 trabzan, 1 boşluk, fıstık, araya 2 tane zincir, yine fıstık yanındakine, yine 1 boşluk, yine 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Hemen şu köşeye kadar gelelim. Orada da nasıl arttırma yapacağımızı tekrardan göstereyim. Evet, geldik bakın köşeye kadar. Şimdi en son 3 tane trabzanımı da yaptım. Artık sıra nerede? Fıstıkta. Fıstığı yaparken normalde biliyorsunuz trabzandan sonra bir boşluk bırakmam lazım. Bırakmıyorum. Böylece buradaki arttırmamı da yapmış oluyorum. O köşeye artık dediğim gibi ne denk gelirse ona göre orada bir tane o boşluğu iptal edin. Böylece her köşede bir tane arttırmış olacaksınız. Evet, bakın hemen 2 tane zincirimi çektim. Yanındakinin tepesine giriyorum. Yine fıstığımı yapacağım. Evet, bu şekilde ikinci fıstığı da yaptık. Şimdi artık normal bir boşluk bırakarak yine 3 tane trabzanımı yapacağım. Aynı durum diğer 2 köşe içinde tekrarlayacağım. Bakın o köşeye ne denk gelirse artık orada tekrar birer tane arttırma yapmak durumundayım. 4 köşenin de eşit bir şekilde ilerleyebilmesi için. Bakın 3 taneyi yaptım. Bir tane doladım. Bir boşluk bırakıyorum hemen yanındakine. Böyle devam edip gideceğiz. Kastettiğimiz şey şu, bakın. Hafif şu köşede ne oluştu? Bir dönme hattı için şöyle bir genişleme oluştu. İstediğimiz şey bu. Birazcık alt kısmının o ovalliğini, o tombikliğini vermek istiyorum. Torba çantalarda biliyorsunuz bu çok güzel görünüyor. Hemen bu şekilde sıra bitimine kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Hatırlarsanız birer tane köşelerde yapmıştık. Bir tane de burada yapacağımı söylemiştim. Görüyorsunuz bittiğinde dibine gelmiş oluyor. Yani normalde biliyorsunuz fıstıktan sonra bir boşluk bırakıyorduk. Burada bırakmıyoruz. Böylece bu son arttırmayı da burada sağlamış oluyoruz. Şimdi ilmeğimizi çıkarttık. Bakın burada görüyorsunuz 3 tane trabzanımız var. Bu 3'ün ilki neydi? Zincirdi. Zincirin tepesi yok. Zincirin tepesini şimdi yapacağız. O yüzden burada 3 zincir çekmeyin sakın. 2 zincir çekin. Bunun üstünü buraya yapacağız çünkü. O yüzden ikinci, yani bizim aslında gerçekte yaptığımız ilk trabzanın tepesi bakın burası. Şimdi bu trabzanın tepesine giriyorum. İlmeğimi arkaya doğru çektim. Bu çektiğim ipin biliyorsunuz şurada bakın uzantısı görünüyor. Şu uzantısından giriyorum. Arkadaki ilmeği de aynen geçiriyorum. Ve bu şekilde sıkıştırıyorum. Yani bakın yine tam onun şu yaptığım bakın işlem o trabzanın tepesi olmuş oldu. Bununla yine üst sıraya çıkmış oldum bu sayede. Tekrardan bir zincir daha çekiyorum. Yine 2 zincirim var. Artık geldik işte esas püf noktasına. Şimdi trabzanların tepelerine battığımız takdirde örneğimiz yukarı doğru gittikçe kayacaktır. Yani şöyle çapraz halde, mesela şöyle başakları düşünün. Bu başaklar çapraz çapraz. Bu sık iğnelerde böyle trabzanlarda çapraz çapraz gidecektir. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Trabzanların tepesine değil, bakın zaten anlıyorsunuz. Tepeleri bilerek bak delmiştik ya şurayı, net bir şekilde görüyorsunuz. Trabzanların tam üstü değil orası. Trabzanların biraz sağı olmuş oluyor ilmek tepeleri. Şimdi öyle gidersek sapma olacağı için ne yapacağız? Trabzanların göbeğine batacağız. Neresi göbeği? Bakın şuradaki şu görmüş olduğunuz bunların orta noktası. Yani şu tam tepesinin aslında altı. Şu ortalara gireceğiz her zaman. Bu bize ne sağlayacak? Bu minimum, yani kayma
illaki olabilir ama bunu bu sayede minimuma indirmiş olacağız. Şöyle girdiğimizde arkada nasıl bir görüntü oluyor, nasıl çıkıyoruz onu göstereyim. Bakın çıktığımız yer bu şekilde olacak. Tabii ipimi dolamamışım. Çıktım. Bakın yine ilkini uzattım. 2 2. Tekrar doladım. Bakın tekrar gösteriyorum. Burası önemli. Gerçekten dikkat edelim buraya. Şöyle iğnemle tekrar gösteriyorum. Şurada görmüş olduğunuz şu trabzanın girseydik tepesine girmek bu demek. Buradaki şu tam şuraya gireceğiz. Bakın. Yani girdiğimizde bakın arkadaki görüntüyü gösteriyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Böylece trabzanlar bir dik olarak yukarı doğru ilerleyecekler. Şimdi artık ipimi doladım, fıstıktayım bakın. Fıstıkları artık şu boşluklara yapacağız. Yani iki fıstığın arasına 2 zincir çektiğimiz yerler artık fıstıkları yapacağımız yerler. Bakın 3 seferde çektim. Çıkarttım. Tığımda 2 tane kaldı. İkisini sıkıştırdım. Yine aynı şekilde araya 1 2 zincirimi çektim. Doladım. Aynı boşluğa bir fıstık daha yapacağız. 2 doladım. Evet 3. Böylece ikinci fıstığımı da tamamlamış oldum. Uzattım. Çektim. Gene göbeğe girdim. Trabzanımı yaptım. Yine göbeğine girdim. Böylece tam üstüne denk getirmiş oluyorum. Artık arttırma eksiltme yok. Sistem aynen bu şekilde devam edecek. Fıstıkların üzerine fıstık, trabzanların üzerine trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bu çantamızda işleme var. İşleme olduğu için 25 santim yapmayacağım. 25 santim çünkü yaparsam uzun oluyor. 25 değil de 24 santimde bitireceğim ki ağız kısmına işleme detayı koyabileyim. 24 santim olana kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi geldim istediğim yüksekliğe kadar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ölçüsünü. Evet bakın tam 24 santim görüyorsunuz. 24 santimde bitirdim. Artık ağız kısmına, sık iğne kısmına geçeceğiz. Aynı zamanda ne yapacağız bu aşamada? Bir de büzgümüzü geçireceğimiz kısmı hazırlayacağız. Şimdi şu kısmı hemen bir üst sıraya zaten nasıl çıktığımızı biliyorduk. Bir üst sıraya çıktık. Sık iğnelerimize devam edeceğiz. Artık burada göbeğe batma işleminden vazgeçiyoruz. Normal her bir trabzanın tepesine. Çünkü buradan sonra artık kaymayla işimiz yok. Kaysa da zaten yerimiz belli değil. İzimiz belli değil. Sıkıntı değil. Bakın hemen fıstığa geldim. Bakın şurada 3 taneyi yaptım. Şimdi fıstığın tepesine de bir tane. Ortada 2 zincir vardı. O zaman 2 zincirin olduğu yere hemen 2 trabzan. Bir tane daha fıstık var. Fıstığın üzerine de geldim. Evet. Bakın ne oldu? 3 tane trabzan, 3 sık iğne. Her bir fıstıkta 4 tane sık iğneye karşılık gelmiş oluyor. Yani her bir bölme şu şekilde 7 tane olmuş oluyor. Bakın son kez bir daha gösteriyorum. 3 tane trabzanım var. Bu 3 trabzanın üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. 3 tane. Geldik şu fıstığa. Bir tane fıstığın tepesinde bakın battım. 2 tane zincir çektiğimiz kısma 1 2 bir tane yine fıstığın tepesine. Evet. Şimdi bu şekilde çantamızın
Tamamen ağzını dolaşacağız. Buraya geleceğiz. Hemen üst sıraya nasıl geçiyorduk onu tekrardan bir hatırlatacağım. Evet, geldik sıra sonuna. Ne yapıyorduk? İpimizi uzatıyoruz biraz, ilmeğimizi. Şu ilk yukarı çektiğimiz, bu değil, yaptığımız, bakın tepesi olan ilk sık iğnemizin tepesi. Yine girdik. Trabzanlarda olduğu gibi, yani hiçbir fark yok. Çektim. İpin uzantısından girdim. İlmeğimi taktım arkadan. Sıkıştırdım. Ve bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Yine aynen yanından artık her bir sık iğnenin üstüne bir sık iğne olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi bu kısmı artık şöyle ağız kısmına gelene kadar öreceğim. Şimdi 5 sıra sık iğne örüyoruz. 5 sıra sık iğne ördükten sonra çakma trabzan yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? İsterseniz onu direkt burada göstereyim. 5 sıra ördükten sonra bakın. 5 sıra sık iğnemizi ördükten sonra burada bir zincir çekmiştik ya. Bunu ikiye çıkartıyoruz. İpimizi doluyoruz. Yanındakine giriyoruz. Şöyle üçünü birden çekiyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. Geliyorum. Yine bu şekilde. İpimi doluyorum. Yanındakine giriyorum. Üçünü bir çekiyorum. Yine 2 zincir. Hep bu şekilde bir büzgü sırası yapacağız. Ne zaman yapıyoruz bunu? 5 taneyi 5 sıra sık iğneyi öreceğiz. Sonra bu büzgüyü takmak için bu sırayı yapacağız. Sonra şöyle daha net gözüksün. Bakın şu şekilde deliklerimiz oluşacak. Sonrasında bunun üzerine 3 sıra daha sık iğne öreceğiz. Yani altta 5 sık iğne, arada büzgü için bunu yapacağız. Üstüne 3 tane daha ne yapacağız? 3 sıra daha sık iğne yapacağız. Sonra birlikte ağız kısmını tamamlayacağız. İşlemelerini göstereceğim ve sap, büzgü, sıkıştırma aparatı, yine detaylarımız gelecek. Şimdi şu ağız kısmını bu şekilde tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi ağız kısmını bitirdim. Dediğim gibi bakın 5 sıra sık iğne, bir tane büzgüyü takmak için bir sıra yaptım. 2 çakma trabzan, 2 zincir, 2 çakma trabzan, 2 zincir şeklinde. Sonra üstüne sık iğneleri başlarken şu 2 zincirin içine 3 tane battım. Çünkü çakma trabzanların şu ilklerinin tepesine batmak pek mümkün olmuyor. O yüzden bunun tepesine batmam gerekeni boşluktaki şu üçüncüye battım. Şu diğerinin tepesini ise normal üzerine battım. Sonra tekrardan 3 sıra sık iğnemi yaptım ve artık ağız kısmının tamamlama aşamasına geliyoruz. Bunun için ters sık iğne yöntemini kullanacağım. Bakın yine bir üst sıraya bu şekilde geçtik. Buradan sonra artık ters sık iğne ile normalde biliyorsunuz sola doğru örüyoruz. Bu sefer sağa doğru ilerleyeceğiz. Şöyle birazcık daha yükseltelim. Şimdi uzatıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane atlıyorum diğerine. Şöyle bakın girdim. İpimi şimdi alttan geçirdim, çektim. Şu şekilde tığımın üstünde 2 tane oluyor. Bu ikisini birden de bu şekilde çıkartıyorum. Bakın tekrar uzatıyorum. Uzatmazsak kasma yapar. Mutlaka uzatıyoruz. Çünkü bir tane atlayarak gittiğimiz için uzatıyoruz. Uzattım. Bakın yine aynı şekilde buraya girdim. İpimi alttan çektim. Uzattım. İkisini aynı hizaya getiriyorum ve çıkarttım. Tekrar gösteriyorum. Uzattım. Bir tane atladım. Girdim. İpimi bakın bu şekilde geçirdim. İkisini aynı hizaya getirdim ve çıkarttım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz.
Sıra sonuna geldikten sonra artık diğer detaylarımızı hazırlamaya başlayacağız. Gerçekten çantanın ağzında güzel bir görüntü oluşturuyor. Hem çantanın ağzını topluyor, şu yayık sık iğne görüntüsünü kaldırmış oluyor. Hem de güzel bir ağız çalışması yapmış oluyoruz bu yöntemle. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Hemen burada şöyle ipimizi kesiyoruz. Çıkartıyorum şimdi ilmeği. Burada biliyorsunuz iğneye geçeceğim. Şimdi bunu şöyle arkaya getiriyorum. Hemen şöyle şuradan çıkıyorum. Sonrasında hemen bir öncesinden tekrar ipi arkaya alıyorum ve artık bu aşamada içeriden ipimi gizleyeceğim. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Sık iğnelerimizin arasından ipimizi gizliyoruz. Öncesinde şöyle bir şuradan geçiyorum. Bir sıkıştırma yapmış oluyorum bu şekilde. Evet. Sıkıştırdım. Şimdi artık yataydan sık iğnelerimin arasından ipimi gizleyebilirim. Evet. Bu şekilde içeriye de gizledik. İpimizi kestik. Şimdi biliyorsunuz işleme detaylı bir çantamız bu. O yüzden hemen dilerseniz işlemelerini de yapalım. Ondan sonra diğer detaylarına geçelim. Yine meşhur renklerimle geldim. Kiremit ve kuşkonmaz yeşili renklerini kullanacağım. Artık klasikleşmiş renklerim. Benimle bütünleşti bu renkler. İlk önce yeşille başlayacağım. Bakın burası yan, dikkat ettiyseniz yukarı doğru çıktığımız hat burası. Şimdi 5 tane yaptık ya, bunun en üstünü kullanmıyorum, en altını kullanmıyorum. Şu aradaki 3 taneyi kullanacağım işleme için. Şöyle üstten başlıyorum. Tığımı geçirdim, bakın alttan şu şekilde çekiyorum. Bir tane yana gidiyorum şöyle. Tekrardan. Tabii siz bunu kucağınızda çok daha rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi aşağıya doğru kıvrılmaya başlayacağım. Nereye giriyorum? Hep çapraza giriyorum. Bakın bu deliğin altı burası. Buraya girmiyorum. Hemen solundaki, yani bu şu V'leri her bir sık iğnenin bakın çaprazına geçiyorum. Burada şu çok önemli, ilmek genişlikleriniz çok önemli. Sıkı yaparsanız biliyorsunuz kasma yapar. O da hoş bir görüntü olmaz. Çok gevşek olursa üzerinde bolluk oluşur. O da güzel olmaz. Burada alacağı mesafeye göre dengelemeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde bakın çaprazda indim. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane sola kayıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrardan yukarıya doğru gideceğim. Yine hep çapraza gidiyorum. Hafif uzatıyorum ilmeği. Evet, bakın bu şekilde yine ne yaptım? Yukarıya çıktım. Yine bir tane sola kayıyorum. Tekrardan aşağıya. Mantık hep aynı. Şu tepelerde ve çukurlarda bir tane sola kayıyorum. Şu ovalliği verebilmek için. Sonrasında aşağıya yukarı, aşağıya yukarı. Bu şekilde yeşili tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi yeşili getirdim. Bakın.
buraya kadar çıktı. Yani ne oldu? Sadece bir göz fazlalık oldu. Bütün dalgaların altında ve üstünde tek sıra yatay varken burada 2 sıra yatay olmuş olacak. Bu da zaten hiç önemli değil. Şimdi şöyle yine ipimizi kesiyoruz. Bakın sonuncuyu yapmıyorum. Neden? Çünkü bunu iğneyle yapacağım ki orada yine bir ilmek kaydırma görüntüsü olsun ve nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan bir kapanış gerçekleştirebilirim. Taktım. İlk yapmış olduğum, bakın şu ilmek kaydırmanın şöyle ikisine birden giriyorum. İpimi çektim. Bu ipleri daha sonra içeride gizleyeceğim. Sonrasında bakın ipin ilk çıktığı yer aynı yerden aşağıya geçiyorum. Evet. Görüyorsunuz. Hiç belli olmayan bir dalgayı oluşturmuş olduk. Şimdi artık turuncu ipe geçeceğiz. Yeşille işimiz bitti. Burada artık çantanın kenarından vesaire başlamaya gerek yok. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şöyle çekmem kolay olsun. Hemen ön taraftan başlayalım. Ne yapıyorum? Düz şurada çukurlarımız vardı biliyorsunuz. Çukur olan yerlerin tepesine, tepe olan yerlerinde çukur kısmına turuncuyu koyacağım. Yani birbirinin zıttı bir dalga oluşturmuş olacağız. Şuradaki yatay var bakın. Bunun hizasına gidiyorum. Şu ilk yaptığımın hizasına gidiyorum, giriyorum. Ve yine aynı şekilde ipimi çekiyorum. Ne yapacaktım? Bir yatay gidecektim önce. O yüzden hemen yanındaki yere giriyorum. İpimi alttan çektim. İlmek kaydırmamı yaptım. Şimdi artık aşağıya doğru iniyoruz çapraza. Burada yeşilin üstünden atlıyorum. Bakın şöyle bu çaprazı yapabilmek için. Yine çapraza indim. Şimdi ne yapıyoruz? Son noktaya geldiğimize göre bir tane sola kayıyoruz. Kaydım. Şimdi artık yukarı. Çaprazdan devam ediyorum. Şimdi bu işlemenin aynısını sapta da yapacağız. Sapta artık göstermeme gerek yok. Bunun birebir aynısını gerçekleştireceğiz orada da. Yine 5 sıralık bir sap hazırlayacağız. Sonrasında ortasındaki yine aynı şekilde üçlüye bu görmüş olduğunuz aynı deseni koyacağız. Tamamlasın diye. O yüzden oradaki işleme detayını artık tekrar göstermeme gerek yok. Aynı şekilde yapacaksınız. Bakın bu şekilde tam zıttını gerçekleştiriyoruz. Bittiğinde çok güzel bir dalga oluşacak ağzında. Hemen sonuna kadar yine ilmek kaydırmalarımı bitirip geliyorum. Evet, aynı şekilde bakın turuncuyu da bitirdim. Şimdi yine aynı şekilde iğne ile gizleyeceğiz. Hemen tekrardan gösteriyorum. Şurada görmüş olduğunuz turuncuyla yaptığım ilk ilmek, pardon kiremitle yaptığım ilk ilmek. Sonrasında oradan girdim. Bakın ipin çıktığı şurada ilmeğin ortasından geri iniyorum aşağıya. Böylece bu şekilde hiç belli olmadan bu sırayı da bitirmiş oldum. Şimdi dilerseniz artık sap detayına geçelim. Evet, videoyu uzatmamak için 140 tane zincir çektim. Bir tane de yükseklik için çektim. 141 tane. Ve bu şekilde 140 tane sık iğnemi yaptım. Geldim sıra sonuna. Şimdi bu aşamadayken ne yapıyorum? İpimi kopartıyorum. Şöyle koparttım ipimi. Bu ipi buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Şimdi şunu bakın şöyle çeke çeke bu ilmeği yok ediyorum ve ipimi içinden çekiyorum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Bu ipi daha sonra üstünü örerken içinde gizleyeceğim. Şimdi tekrardan başa geçiyorum. Yine bakın buradaki ilk sık iğnenin tepesine giriyorum ve yine aynı şekilde üzerine sık iğne örmeye başlayacağım. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle bir tane bakın sık iğne benzeri bir yapı oluşturdum buraya. Şimdi hemen ikinci ilmeğin içine gidiyorum. İpimi de içinden gizliyorum bu şekilde. Her sık iğnenin üstüne tekrardan bir sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Bu işlemi 5 sıra olana kadar devam ettireceğim. Yine sıra sonuna geleceğim. Yine ipi keseceğim. Yine başa döneceğim. Bu sayede böyle hep yüzden bir sap elde edeceğim. Aynı işlemeyi bu sap üzerinde de yapacağım. Evet, bu şekilde bakın sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıra başına geldiğinizde tekrardan ne yapacaksınız? Şuraya gireceksiniz. Bakın şu ilk ilmeğimizin tepesi, şuraya gireceksiniz. Buradan tekrardan sıfırdan başlayacaksınız. Dediğim gibi unutmuyoruz. 5 sıra bu şekilde devam edeceğiz. En son kenarına yine ters sık iğne dolaşacağız. Hemen 5 sıra örüp geliyorum. Evet, bakın sapımızı bitirdim. İşlemelerini de bitirdim. Bu şekilde şöyle gayet güzel bir sap elde etmiş olduk. Burada iki tür yöntem var sapın kenarına uygulayabileceğiniz. Bunlardan bir tanesi direkt ilmek kaydırmayla dolaşmak. Yani iki tarafı da full ilmek kaydırmayla dolaşabilirsiniz. Böyle kalmasın. Hani bu görüntünün bu şekilde kalmasını istiyorsanız. Ama ben ters sık iğne yöntemini kullanacağım burada. Ağızda kullandığımız gibi bakın ipimi uzattım. Şimdi burada şunu 1 olarak sayıyorum ve hemen yanındakiyle şöyle başlıyorum. Pardon, bunu sıkıştırmayı unuttum. Sonrasında yine aynı mantık, bir tane atlıyorum. Şöyle indireyim. Bir tane atlıyorum, hemen yanındakine giriyorum. Bir tane atlıyorum, hemen yanındakine giriyorum. Bakın yine bir tane atlıyorum yanındakine. Bu şekilde bütün çantayı sapını dolaşacağım. Burada dikkat edin, yine söyleyeceğim, kasma yapmasın. Şu uzatmalarınıza dikkat edin. Hemen bir sıra dolaşıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunda karşı tarafa nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik bakın sıranın sonuna. Hemen şöyle örgümü çeviriyorum. Şöyle burada tercih size kalmış. Zaten bu içeriye dikilecek diyerekten buraya normal sık iğne de dolaşabilirsiniz. Dilerseniz ise normal şu şekilde arkadan ilmek kaydırmayla da dolaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İlmek kaydırmayla bakın ilerliyorum. En son ilmeğe de geçiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum bir tane ve dönüyorum. Bakın buradan arkaya bu tarafa geçmiş olduk bu sayede. Şimdi bu tarafı da dolaşalım sıra sonuna kadar. Sonrasında dediğim gibi iplerimizi gizleyeceğiz. Onları da nasıl gizliyoruz göstereyim. Şimdi biliyorsunuz bu kısım ister istemez görünecek. Yani sapın tersi. Ancak
nihayetinde görünecek. O yüzden ne yapmamız lazım? Bunları düzgün bir şekilde gizlememiz gerekiyor. Şöyle sık iğnelerin arasına bakın iğnemi koydum. Hani küçük detaylar ama temizlik açısından çok önemli. Şöyle pensemi yardımıyla çekiyorum. Bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Görüyorsunuz. Böylece herhangi bir şekilde çözülmesini de engellemiş oluyorum. Diğer iplerimi de hem çantanın ağzında hem buradakileri aynen bu usulle ne yapacağım? Gizleyeceğim. Bu temizlik işi gerçekten çok önemli bence çantada. Çünkü insanlar sonuçta bir çanta alıyorlarsa mutlaka orijinallerdeki temizliği sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer tarafında dolaşıyorum. Saf işini bu şekilde bitirmiş, tamamlamış oluyoruz. Nereye geleceğim? Hemen burayı bitirdikten sonra büzgüsünü yapacağız. Evet bakın sapımızı tertemiz bitirdik. Görüyorsunuz iplerimi de gizledim. Aynı şekilde bu tarafta da iplerim gizlendi. Son derece düzgün bir sap oldu. Şöyle güzelce esnettim. Bu sapın en güzel tarafı ne? Bu sapta uzama olmaz. Çünkü örgülerimiz yatayda olduğu için esneme şansı yok. Bir de üstüne üstlük ilmek kaydırma yapıyorsunuz. Bunu daha da ortadan kaldırıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük en son kenarına ters sık iğneyi yapıyorsunuz. Yani gerçekten taş gibi yıllarca kullanabileceğiniz çok güzel bir sap tekniği vermiş oldum size burada. Ne yapıyorum? Şimdi bunu çantaya takmadan önce şöyle tersinden güzelce bir ütülüyorum. Eğer ütünüz parlatma yapıyorsa mutlaka bez kullanın. Ben ütüm mesela mutlaka ne olur ne olmaz altına bez koyuyorum. Bu şekilde bunu ütülüyorum, ondan sonra takıyorum. Bakın her detayı ütülüyorum, unutmayın bunu. Ütü gerçekten çok önemli kağıt ip için. Şimdi burada şöyle büzgüsüne geçiyoruz artık. Büzgüde bu ipten 2 tane ihtiyacım var. Burada bırakmayacağız. Yani o çiftli zincirin üzerine bir işlem daha yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ilk önce şöyle ikisi birlikteyken bir zincir çekiyorum böyle. Sonrasında ipin bir tanesini ayırıyorum. Birini parmağıma takıyorum. Bu kısım önemli. Yani bir tanesini alttan vereceğim. Bir tanesi parmağımda olacak. Şöyle dolaşmışlar altta, onları bir düzelttim. Kastettiğim şu. Şöyle alttan geçiriyorum. İpimi çıkartıyorum. Alttan geçirdim. Bakın parmağımdakiyle içinden geçiriyorum. Klasik çiftli zincir yöntemi herhalde artık bunu görmeyen, bilmeyen, duymayan da kalmamıştır. Herkesin çok kullandığı bir yöntem. Normal zincire göre daha güzel, daha kalın, daha dayanıklı bir form. Ancak ben büzgülerimde şimdi artık bunu biraz geliştirdim. Hem daha yuvarlak bir form kazanmasını hem de daha dayanıklı olmasını sağlıyoruz. Nihayetinde bu bir kağıt. Evet, bükülü olduğu için sağlam, dayanıklı bir kağıt ama ne kadar da olsa kağıt. O yüzden sürtünmeyle beraber zamanla eğer itinalı böyle nazik kullanılmazsa yıpranabiliyor. Bu şekilde bunun önüne geçmiş olacağız. Bir işlem daha yapacağız ki daha dayanıklı hale gelmiş olsun. Evet, bu şekilde ne kadar örüyorum? Çantamın ağız genişliği kadar örüyorum. Yani hemen bakalım. Şu çantamızı koyduk. İpleri takacağım yerin ağız genişliğini şöyle bir ölçüyorum. Evet, 40 santim 2 ile çarptım 80. 10 santimde pay veriyorum. Yani 90 santim hemen yapıp geliyorum. Evet, istediğimiz uzunluğa getirdik. Şimdi artık ne yapıyoruz burada? Dediğim yönteme geçeceğiz. Nedir bu yöntem? Şimdi bunu bu büzgüyü iki farklı şekilde dönüştürebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi
Eğer daha enli, böyle derilerde olduğu gibi daha şerit şeklinde olmasını istiyorsanız, o zaman mutlaka şimdi yapacağım işlemi sık iğne olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama ben burada o yöntemi kullanmayacağım. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Ben ilmek kaydırma yöntemini kullanacağım. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Şu bakın, şu ortalar var, aralar. Yani şöyle, bu iki katlı gibi ya, şöyle. Bunların aralarına gireceğiz ve ilmek kaydırma yapacağız. Eğer dediğim gibi ilmek kaydırma yerine sık iğne yaparsanız da daha enli bir form elde etmiş olursunuz. Bu şekilde tam ortalarına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Ortasına giriyorum. Şöyle ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde her gözün içine bataraktan sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Dediğim gibi ilmek kaydırma daha sağlam bir tık daha kalınlaşmış oluyor. Şöyle daha iyi bir form kazanmış oluyor. Çünkü bu bir müddet sonra dediğim gibi cılızlaşıyor. Böylelikle daha sağlam, daha tok bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hem de çok fazla da kalınlaştırmadan yapmış oluyoruz bu işlemi. Hemen ilmek kaydırmalarımı yapıp geliyorum. Şimdi sıra geldi büzgüyü sıkıştıracağımız aparatı yapmaya. Şimdi bunun için hemen bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane, bir tane de yükseklik için 7 tane zincir çektim, döndürdüm. Yine şu arkadaki, bakın şu arkadaki topuzlarımız vardı, şöyle ortalarında hemen buralara batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, burada normal düz de yapabilirsiniz ama ben şu alt hattı daha düzgün oluştuğu için bu şekilde arkalarına batmayı tercih ediyorum. Evet, hemen altısını yapıp geliyorum. Evet, 6 tane yaptım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Döndüm. Hemen bakın ilk V'den giriyorum. Bu şekilde git gel yapacağım. Tahmini 11 sıra yeterli olacak ama yine finalde söylerim kaç sıranın yettiğini. Bu şekilde sürekli git gel yapacağız. Şu sonuncuyu unutmayın. Bakın burada da bir V'miz var. Evet. Bu şekilde git gel git gel yaparak bir 11 sıra örelim. Evet, şimdi parçamızı da hazırladık. Ne kaldı? Bir tek püskülümüz kaldı. Püskülün bir tanesini yaptım ben. Hemen dilerseniz ikincisini de birlikte yapalım. Evet, şöyle bir püskül yapacağız. Şimdi elimin geniş yerini alıyorum. Şurayı. Ve başlıyorum sarmaya. Bunu kaç kere dolayacağız? Bunun belli bir sayısı yok. Çünkü iplerin kalınlıkları farklı oluyor. Kalın iplerde biraz daha az, ince iplerde biraz daha çok sarmak gerekebiliyor. Ama cılız olmasın, elinizi korkak alıştırmayın. Şöyle bir kıyaslıyorum. Şöyle 3 kere daha gidelim, tamam.
Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Herhangi bir ip alıyorum. Çünkü bu ipleri kullanmayacağım. Daha sonra büzgünün ucundaki ipi kullanacağım. Şöyle geçirdim. Ne yapıyoruz? Şimdi şu sarma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi sararken aslında şöyle bir yöntem var. Onu da sizlerle bir paylaşmış olayım. Ama ben onu pek tercih etmiyorum. Hani ileriye dönük ola ki bir sökülme vesaire gerçekleşirse diye. Şöyle düzeltiyorum düzgün durması için. Şimdi bunu normalde şöyle yapıp bu şekilde sarmaya başladığınızda, en son bitirdiğinizde bu ipin içinden geçirip asıldığınızda sıkışmış oluyor. Ama bu tek kat bir sıkıştırma olduğu için hani ola ki yani kullanıma göre sonuçta eğer hassas kullanılmazsa sonrasında sökülme olabiliyor. O yüzden onun yerine ben farklı bir yöntem kullanıyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Sıra sıra sarıyorum. Böyle rastgele üst üste değil. İpler hep yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Kestikten sonra bu ipim bakın görüyorsunuz ne oldu? Yukarıda kaldı. Bu ipim aşağıda, bu ipim yukarıda. O zaman bu yukarıdaki ipi önce diğerinin yanına aşağıya bir indiriyorum. Şu şekilde indirdim. Şimdi diğer ipin ucuyla bu indirdim aşağıya çektiğim ipi bağlıyorum. Bir daha bağlıyorum. İşte kastettiğim şey bu. İkinci kat şöyle güzelce burada bir düğüm oluşturuyorum. Şimdi şu yukarıdan aşağıya indirmiş olduğum ipi tekrardan yukarıya doğru çekeceğim. Bunun için yine iğnemi takıyorum. Alttan geçirdim. Şimdi bu yukarı tekrar çekmemin sebebi ne bu ipi? Şu düğüm kısmı şu sardığım iplerin altına denk getirmek. Bakın şu şekilde çekiyorum. Böylece artık düğüm ne oldu? Şu arada kalmış oldu. Bu ipimi de artık şöyle kesebilirim. Şimdi makasla şu uç kısmını keseceğiz. Bunun için biraz kuvvetli bir makas kullanıyorum ki tek seferde böyle güzelce kesebileyim. Evet, önce bir şöyle kestim. Şimdi de ne yapacağım? Hepsini bir düzeltip düzleyeceğim. Bunun için önce bir elimle güzelce düzeltiyorum. Ve sonrasında evet, bu şekilde bunu da hazırlamış olduk. Bakın artık 2 tane püskülümüz olmuş oldu. Şimdi sıra geldi bunları çantamızla bir araya getirmeye. Çantamızla bir araya getirirken boncuk kullanacağız. Ama onun için öncelikle büzgülerimizi çantamızın doğru yerlerinden takıp istediğimiz o güzel formu vermemiz gerekiyor. Hemen temizleyip şuraları çok dağıttım. Hemen temizleyip geliyorum. Şimdi neleri yapacağız? Bir hemen söylüyorum. Öncelikle
büzgü yerlerimizi belirleyeceğiz. Bunun için ne yapıyorduk? Öncelikle şöyle çantamızı düzgün bir şekilde koyuyorduk. Sonrasında şöyle düzelttim. Sonrasında şu yan ortalarını önce bir belirliyorum. Yani sap takacağım yerleri belirliyorum. Hem de bu benim için ne işe yarıyor? Büzgü işi. Doğru pileyi verebilmemi sağlıyor. Şimdi hemen işaretleyicilerimi yan ortalara takmak istiyorum. İşaretleyiciniz yoksa normal ip de bağlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ataç da takabilirsiniz. Size kalmış. Ne kullandığınızın bir önemi yok. Hemen bakın şöyle yan hatlarına takıyorum. Şimdi buna göre pilemi oluşturacağım çünkü. Şimdi bunu belirledikten sonra bir de çantanın orta noktalarını belirliyorum. Yani bu yan ortalarını belirledim. Sonra bir de ön ve arka ortasını belirleyeceğim. Onu nasıl belirliyorum? Hemen bu şekilde ikisini karşı karşıya getiriyorum. Şu şekilde de ön ve arka ortalarını belirliyorum. Bunun için evet, yanımda işaretleyicim yokmuş. Hemen şöyle aslında ön ortayı belirlesek zaten yeterli oluyor. Şöyle bir tanesini taksam yeter. Arkası zaten çünkü simetrik olduğu için öndeki yaptığımız pilenin aynısını arkaya da yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde önümüzde belirledik. Şimdi bu çantada pileleme işlemi nasıl yapılıyordu? Şöyle burada bir pile oluşturuyorum. Aynı şekilde şöyle şurada bir pile oluşturuyorum. Bunun aynısını arkada yapıyorum. Yani şu önde yaptığım pilenin aynısını arkada yapıyorum. Bunu belirlerken de arasına tığ takıyorum. Yani ne demek istedim? Şimdi şurada bir pile oluşacak ya. Bu oluşturduğum pileyi bakın mesela şuradan oluşturuyorum pileyi. Ne yapıyorum? Hemen şu şekilde takıyorum arka tığa. Bunun aynısını simetrik olarak arkadan yapıyorum. Yani burada nasıl geçirmişim? Arada kaç boşluk var? Ona göre ayarlıyorum. Bakın aynı pileyi arkada bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Tığımı bu şekilde geçirdim. Şimdi zaten bunun simetriği de ne tarafta? Bu pilenin simetriği de bu tarafta olacağı için artık herhangi bir şey belirleme gerek yok. Burada hemen başlıyorum büzgümü takmaya. Şöyle tığ taktığım yerden başlıyorum. Bakın. Tığı çıkara çıkara gideceğim. Şöyle buradan geçirmişim. Sonra tığın çıktığı yer bakın. Sonra böyle takmışım. Sonra da bu şekilde takmışım. Hemen bakın yerlerini belirledik. Büzgümüzü taktık. Burada şunu söyleyeyim. Bunun aynısı zaten diğer tarafta da olacak. Yani bunun burada ne yaptıysak, hangi aralıklarla taktıysak aynı işlemi bu tarafta da tekrarlıyoruz. Burada önemli olan arka ortayı denk getirmek. Yani şimdi bir sayacağız bu kısmı. Şurada şöyle bakarsak şu delik dışta kalacak. Burası şöyle buradan takacağım. Bir boşluk bakın burada var. Buradan olacak. Şimdi bu ipin buradan girmesi lazım. O zaman eşit aralıklarla şu arkada ilerleyeceğim. Bir boşluk bırakarak ilerlediğimde tam geliyor bakın. Çünkü buradan girmem lazım. Yine bir boşluktan. Sonra
2 boşluktan giriyorum artık arkaya. Giremedim. Bunun ucunda ip olan taraf olduğu için biraz zorladı. Şöyle yapayım. Bakın her detayını gösteriyorum. Şimdi bakın bunun altında bir iki boşluk var. 2 boşluk atladım. Girdim. Bir boşluktan çıktım. Bakın ne kadar doğru yaptığımı şuradan görebilirsiniz. Orta noktası bakın tam burasıydı. Eşit şekilde çıktım iki taraftan. Yani büzdüğümüzde bu demek oluyor ki tam tamına düzgün bir file formu elde edeceğiz. Dilerseniz ben hemen şöyle bir büzeyim. Kameranın altına sığdıramıyorum. Evet. Çantamızın ağzını tam olarak bakın bu şekilde takmış olduk. Şimdi burada artık bakın içeri girme şansım yok. Eğer içeriye girersem yani buradan içeriye girersem çıkacak yerim olmuyor. O açıdan büzgüyü burada bu şekilde bitireceğiz. Şimdi ne yapacağım? Artık dikme aşamalarını göstermeme gerek yok. Hatırlarsanız şöyle 11 sıra 6 sık iğneli bir büzme aparatı hazırlamıştım. Bunu şöyle şu şekilde büzgüler içinde kalacak şekilde şöyle dikeceğim. Hem ağza ağza gelmesini hem de arkayla birleşmesini sağlayacağım dikerken. Bu şekilde bunu buraya tutturacağım. Bakın sımsıkı bir büzgü aparatı yapıyoruz ki çektiğimizde direkt şak diye denk gelsin. Sonrasında yine saplarımızı dikeceğiz. Sapları dikerken tam şu işaretlediğim yerleri orta nokta olarak kabul edeceğim. Bakın şöyle getireceğim. Hemen şöyle dibinden ucundan dikmiyorum. Biraz şöyle aşağıya indiriyorum ki tuttururken dikerken hem şu en üstten hem onun altından hem onun altından yani iyice sağlam olsun, ileride kopma olmasın diye 3 sıra halinde dikişli iğne ile dikerek bunu tutturuyorum. Bunu da yapacağım. Sonra sadece şunu göstereceğim sizlere, püskülü nasıl takıyoruz. Onun da bir tanesini göstersem yeterli olacak zaten. Hemen şu ipimizi burada gizleyelim. Evet bakın burada şu ipimizi hatırlıyorsunuz. Bu ipimiz bize ilmek kaydırmadan kalmıştı. Hemen onu da şöyle aşağıya çekiyorum. Evet, o biraz sonra boncukların arasında onu yok edeceğim. Ne yapıyorum? Öncelikle boncuğumu takıyorum. İlk olarak boncuğumu geçiriyorum. Normal ahşap boncuklardan ama onların cilalılarından kullanıyorum. Matlar çünkü renk olarak pek hoş gözükmüyor. Eğer cilasız alacaksanız da onları mutlaka boyamanızı ya da cilalamanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi bu şekilde öncelikle boncuğu bir takıyorum. Sonrasında bakın şu şekilde hali hazırda püskülümüz var. Bu iki ucu şöyle geçiriyorum ortasında. Artık bu ipi ihtiyacım yok. Çözeceğim. Bunu kullanmıyorum şu anda. Ya da kullanalım, hatta onu da geçirelim. O da düğümle beraber orada kalsın. Evet. Üçünü birden şöyle geçirdim. Şimdi ne yapıyorum?
Şurada bir düğüm yapacağım. Bu düğümü yaparken bakın şu şekilde döndürdüm. Bu iplerimi yukarı doğru geçiriyorum. Yukarı doğru geçiriyorum çünkü yukarı çıkacağım. Boncuğun oraya gidiyorum çünkü. Evet, şöyle iyice bir sıkıştırdım. Şimdi tekrardan iğneme geçiriyorum iplerimi. Yukarı gidiyoruz. Boncuğun içinden. Burada çekerken zorlanabilirsiniz. Çünkü boncuk içi sıkı, iğne geçiyor, ipler geçiyor. O yüzden bir penseden yardım alabilirsiniz bu noktada. Bakın bunları içine ne yapmış oldum? Bu şekilde sıkıştırmış oldum. Aynı işlemi şimdi şuradaki şu ip içinde yapacağım. Onu da yukarıya doğru çekeceğim. Bu küçük üçüncü ipimiz vardı. Bunu bu kadar küçük ip orada kaldı. Eğer bu kadar küçük olmasaydı daha rahat çalışabilirdim. Evet. Onu da şöyle çekelim yukarıya. Şimdi buradaki düğümün aynısını bir tane de buraya yapacağız. Ama bu sefer ipimiz yukarı doğru değil. Yukarı çıkmıyor. Aşağıya doğru. Yani ipi aşağıya doğru geçiriyorum. Yani boncuğun hem altında hem üstünde bir düğüm oluşturmuş oluyoruz. Şimdi şu alttan çıkan üçüncü ipin şu parçalarını keselim. Şimdi ne yapıyorum? Son kez bir kez daha aşağıya iniyorum ve bu ipleri boncuğun içine hapsediyorum artık tamamen. Yani görüyorsunuz alttan, üstten, her yerden tekrar tekrar geçirdim. Hem boncuğun içine onları hapsetmiş oldum, sıkıştırmış oldum. Hem de çözülme ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyorum bu şekilde. Evet. Artık bunları da burada sıfırdan kesiyoruz. Böylece birinci püskülümüz hazır. Bunu daha sonra diğer parçalarını ütülerken şunları da ütüleyeceğim. Şöyle koyup üzerine bez koyup da şu şekilde düzgünken bastığınızda şöyle kalıp gibi püskülleriniz olmuş olur. Bütün aşamalarını artık hazırlıyorum, bitiriyorum ve finalde dilerseniz artık buluşuyoruz. Gerçekten son derece güzel. Böyle bakın dümdüz giden başaklarımız oldu. Bu çantanın en önemli püf noktası, en önemli detayı bu. Şu başakların dümdüz gitmesi. Eğer tepelerine batmış olsaydık muhtemelen bunlar böyle sağa doğru dönecekti bu başaklarınız. Evet, bitiriyorum ve finalde görüşmek üzere diyorum. Bu arada astar konusunda hemen şunu da hatırlatayım. Astarımızı şuradan dikiyoruz. Yani şu deliklerin altından dikiyoruz. Ben videoyu bir an önce yayınlamak adına bu sefer astarlamadan yayınlayacağım. Ama normalde sonra için astar çalışacağım mutlaka. Astarımızı da şu deliğin altındaki ilk sık iğneden dikerekten birleştiriyoruz. Bu kısım önemli. Böylece hem şuradaki şu görüntüyü de gizlemiş oluyoruz. İplerimizi de gizlemiş oluyoruz. Büzgünün üstünden takmıyoruz. Mutlaka büzgünün altından takıyoruz astarımızı. Onu da söylemiş olayım ve hepsini tamamlayıp hemen geliyorum.
Ve finaldeyiz. Gerçekten yani şahane bir çanta oldu. Görüyorsunuz yani ya kağıt ipe şu renkleri o kadar çok yakıştırıyorum ki inanılmaz derecede güzel bir çanta yaptık yine. Eniyle, boyuyla, formuyla, büyüklüğüyle yani gerçekten şu görmüş olduğunuz şu formu aynı zamanda dümdüz giden başaklarıyla yine çok güzel bir çanta elde etmiş olduk. Eğer videoyu buraya kadar benimle izlediyseniz ve bu çantayı yaptıysanız çok 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 teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok beğendim. Yani her torba çanta yaptığımda evet bu diyorum. Sonra her seferinde diyorum ki ya bu da çok güzel oldu, bu da çok güzel oldu derken gerçekten çok fazla model çalıştık. Bu formda bakar mısınız? Arkası, duruşu yani her şeyle şahane bir çanta oldu gene. Şu askısının güzelliğine bakar mısınız? Umarım beğenmişsinizdir siz de. Toplamda yaklaşık 400 gram civarı ip gidiyor bu torba çantalara. Artısı eksisi olabilir. Her zaman için siz fazlasını almaya gayret gösterin ki çünkü iplerin devamını bulmaya çalıştığınızda renk ton farkları olabilir. Bunun önüne geçmek için biraz fazla almanızda fayda var diyorum ve bir başka çantada, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.